Evrenin son ışığı sönmek üzere ve senin karşında zamanın ötesinde varlığını sürdüren mutlak bir zihin duruyor. Ona yalnızca tek bir soru sorabilirsin. Ne sorardın? Bilim kurgu tarihinin en keskin zihinlerinden Isaac Asimov bundan 70 yıl önce bu soruyu sordu. Ve cevabı insanlığın o dönem hayal dahi edemediği bir teknolojiyle, yapay zeka ile ilişkilendirdi. Öyle bir hikaye yazdı ki okuyanları hala tedirgin eden bir düşüncenin içine çekiyor. Ya insanlığın sonu aslında başlangıcımızın cevabıysa? Bugün tuhaf bir dönemeçteyiz. Asimov'un sadece hayal ettiği o dünyayı o hayalden bile hızlı kuruyoruz. Ve insan kendi sınırlarını aşan bir varlığı yaratmaya bu kadar yaklaşmışken içimizde ürpertici bir soru büyüyor. Evet, yapay zekayı yaratıyoruz. Peki ama aslında neyi yaratıyoruz? Bu video size bu sorunun nedenli derin uçlara gidebileceğini biraz da olsun gösterecek. Gerçeği Bula hoş geldiniz. Yapay zekanın olabilecek en uç noktasını birazdan videonun sonunda göreceksiniz. Ve bu güç kimilerinizi korkutabilir. Ama neyse ki bizim dönemimizde kullanıcımı nasıl mutlu ederim, onun kendini geliştirmesine nasıl yardımcı olabilirim diye çaba göstermekte. Ve eğitimlerinizde size yardımcı olmakta. Ya bu hangi yapay zekamış, ona nasıl ulaşırız diyorsanız da cevabı basit. Sorbil'le. Sorbil, yüz binlerce kullanıcısı olan yapay zeka destekli bir online eğitim platformu. Premium abonelikle yabancı dil, yazılım, kurumsal ve kişisel gelişim alanlarında yüzlerce eğitime sınırsız erişim sağlıyorsunuz. Ve bu eğitimler uzmanlar tarafından Sorbil'e özel hazırlanmış, denetlenmiş eğitimler. İngilizceden Excel'e, JavaScript'ten ikna eğitimlerine aradığın tüm eğitimleri bulabilirsin. Tamamladığın her eğitim için CPD Provider'ı Sorbil'den uluslararası sertifika alarak yurt dışının kapılarını da aralayabilirsin. Sorbil'i farklı yapan şey ise yapay zeka eğitmeni Billy. Gemini 3 ile Sorbil'e özel eğitilmiş Billy, tüm eğitimlerde uzman olan senin kişiselleştirilmiş eğitmenin. Eğitimlere seninle birlikte katılarak senin hangi konuyu izlediğini saniye saniye takip ediyor. Eğitimden ayrılmadan tek tuşla izlediğin konuyla ilgili yüzlerce egzersiz, sayfalarca konu anlatımı oluşturarak daha iyi anlamanı sağlayacak şekilde sana yardımcı testler de hazırlıyor. Ve sen tüm bu eğitimlere ve Billy'e Sorbil Premium ile aylık 149 TL veya yıllık 664 TL'ye sahip olabilirsin. Ama kanalıma özel gerçek 30 kupon kodunu kullanarak %30 ek indirimle yıllık abonelik alırsan o da yalnızca 465 TL'ye geliyor. Şimdi kupon kodunu kullanıp Sorbil'e abone olabilir ve yapay zekanın gücünü kendi gelişimin için kullanabilirsin. ...21 Mayıs 2061. Genel yapay zeka Multivak'ın devasa veri merkezinde görevli iki mühendisi olan Alexander Adel ve Bertram Lupov, insanlığın en büyük başarılarından birisini kutluyorlar. Sınırsız güneş enerjisine erişim. Yıllardır insanlara Ay'a gidecek, Mars'a gidecek, dünyadaki sorunları çözecek aletleri ve formülleri tasarlayan Multivak, sonunda medeniyetimize uzayın sınırlarını keşfedecek adım attırmış ve güneş enerjisini depolayıp iletme sorununu çözmüştür. Kutlama esnasında hafif çakır keyif olan iki mühendis, dev makinenin yanıp sönen ışıkları önünde oturup düşüncelere dalarlar. Adel, sonunda insanlığın en büyük icadı sonsuz enerjiye kavuştu der. Ancak arkadaşı Lupov, hiçbir şey sonsuz değildir. Güneş bile günün birinde sönüp gidecek diye karşılık verir. Bu cevap üzerine Alex, termodinamiğin belki de en büyük yok edici gücünün varlığını bir kez daha hatırlar. Entropi. Lupov arkadaşına, her şeyin sonu vardır. Yıldızlar söner, enerji tükenir ve evren ısı ölümüne yenik düşerek atomların bile bağlarının koptuğu bir karanlığa dönüşür. Entropinin yıkımından hiçbir güç kaçamaz der. Ve işte o an ellerindeki içkilerin verdiği cesaretle bu iki mühendis karşılarında duran ve insan beyninin bile sınırlarını çoktan aşmış Multivak'a sıra dışı bir soru sormayı akıl ederler. Ve hikayemizi başlatacak olan şu soruyu süper yapay zekaya sorarlar. Multivak, evrenin net entropi miktarı azaltılabilir mi? Isı ölümü, yani mutlak yok oluş, tersine çevrilebilir mi? Multivak sessizliğe gömülür. Işıkları titrer, veri bankaları taranır ve sonunda nasıl çalıştığına dair kimsenin fikri olmadığı o beyninde o kara kutudan gelen korkutucu ve belirsiz cevabı verir. Anlamlı bir cevap için henüz veri yetersiz. Bu an hikayenin kurgusal başlangıcı olsa da günümüzde yaşadığımız yapay zeka devriminin tam kalbindeki korkuyu ve belirsizliği bize çok net bir şekilde yansıtmakta.
Asimov'un düşüncesinin aksine insanlık daha 2061'e gelmeden bu sorunsal ile karşılaştı bile. Karşımızda duran zekanın o kara kutu denilen beyninin içinde tam olarak neler olduğunu bilememe sorunu. 20. yüzyılın ortalarında hesaplama makinelerinin ilk adımları atılırken bir dahi insanlık için yeni bir ufuk çiziyordu. Alan Turing 1949'da verdiği bir röportajda heyecanla "Bu sadece gelecekte olanların bir ön tadı ve olacak olanların sadece gölgesi" diyerek bilgisayarların neredeyse sonsuz potansiyelini işaret etmişti. Turing'in hayalindeki makine zekası henüz emekleme çağındaydı. Ama Turing ufukta daha büyük bir şeylerin geldiğini sezmişti. Aradan geçen onlarca yılda insanlık yapay zeka alanında Turing'in öngördüğü o büyük olayı gerçeğe dönüştürmeye başladı. Bilgisayarlar önce oda büyüklüğündeki devlerden masaüstü kişisel cihazlara evrildi. 21. yüzyılın başlarında makine öğrenimi ve sinir ağları sayesinde bilgisayarlar satranç ustalarını mat etti. Kendi kendine öğrenen algoritmalar dilimizi ve yüzlerimizi tanımayı başardı. John McCarthy ve Marvin Minsky gibi öncüler 1956'da Dortmund'daki tarihi konferansta yapay zeka terimini ortaya atarken makinelerin bir gün insan benzeri bir zeka sergileyebileceğine inanıyorlardı. Ve bilim kurgu yazarları ise bu olasılığı kurguya döküp tartışmaya çoktan başlamıştı bile. Bunlardan biri olan Isaac Asimov 1956'da kaleme aldığı Son Soru adlı hikayesinde insanlığın ve yapay zekanın ortak geleceğine dair çarpıcı bir öngörü sunar. Hikayede Asimov'un multivakı insanlığın tüm sorularına cevap verebilen ancak kendi içsel süreçleri tam olarak anlaşılmayan bir otorite figürü olarak karşımıza çıkıyor. Ancak hikayenin neredeyse aynı şekliyle bugünün büyük dil modelleri ve derin öğrenme sistemleri de tam olarak bu noktaya gelmiş durumda. Kara kutu problemi modern yapay zekanın en büyük paradoksu olarak karşımıza çıkan gizemli bir olgu. Mühendisler sisteme girdiği verir ve çıktığı alırlar. Ancak o girdinin çıktıya dönüşürken milyarlarca parametre arasındaki hangi nöral yolları izlediği, hangi kararları neden verdiği çoğu zaman bir muammadır. Yapay zekanın babası olarak bilinen Geoffrey Hinton, 2023 yılında Google'dan ayrılarak dünyayı bu konuda uyarmıştı. Hinton'a göre insanlık tarihinde ilk kez kendisinden daha zeki olabilecek bir varlık yaratmakta ve biz bu varlığın nasıl düşündüğünü tam olarak bilemiyoruz demiştir. Hinton biyolojik zeka ile dijital zeka arasındaki temel farkın altını çizerek bizler bilgiyi kimyasal hızlarla yani yavaş ve bireysel olarak işlerken yapay zeka öğrendiği her şeyi anında ve tüm kopyalarıyla paylaşabilir. Bu yapay zekaların en büyük özelliği olan kolektif ve kümülatif bir zeka artışıdır demiş ve kendi deyimiyle insanlardan daha iyi akıl yürütebilecek bir seviyeye hızla yaklaşmakta olduklarını belirtmiştir. İşte karşımızdaki düşünebilen makinenin aklından geçenleri anlamamamızın yarattığı belirsizlik bizi Asimov'un hikayesinde multivakın verdiği yetersiz veri cevabına tekrar getiriyor. Yapay zeka bizim kısıtlı mantığımızda değil, yüksek boyutlu uzaylarda kurduğu, insan zihninin kavrayamayacağı bağlantılarla düşünmektedir. Bu durum interpretability yani yorumlanabilirlik denilen krizi doğurmuştur. Sadeleştirirsem, bizler yarattığımız dijital tanrının dilini anlamaya çalışırken o çoktan bizim anlamadığımız bir dilde konuşmaya başlamıştır bile. Kulağa Asimov'un hikayesinin devamı gibi geliyor değil mi? Ancak gerçekler hiç de öyle değil. Yapay zekayı kullanan biz normal insanların genel bir yanılgısı mevcut. Karşımızdaki şeyin bizim dilimizde düşünüp o şekilde bizimle iletişim kurduğunu düşünüyoruz. Halbuki gerçekte yapay zekalar kendi dilleriyle anlam kurup bizim anlamamız için onu insan diline çevirmektedirler. 2017 yılının Haziran ayında Facebook yapay zeka laboratuvarlarında yaşanan bir olay bunun en güzel örneği. Meta, yarattığı 2 yapay zeka aracına kendi aralarında verimli bir konuşma gerçekleştirme emri vererek yapay zekanın iletişim sınırlarını test etmek ister. Ve çıkan sonuç karşısında herkes tabiri caizse şoka girer. Mühendisler insana anlaşılır olmaz sınırını kaldırdıkları an, yapay zekaların kendi aralarında yeni ve bizim için saçma olsa da onlar için aslında insan diline göre çok daha anlamlı, sıkıştırılmış bir İngilizce kullanmaya başladıkları tespit edilir. I can, everything else. Balls have zero to me. Balls have zero to me. To me, to me, to me. Kulağa makine bozulmuş gibi geliyor değil mi? Halbuki işte bu konuşma 2 zekanın kendi sıkıştırılmış ve daha verimli hale getirilmiş yeni dilleriydi. Tabii ki bu medyada yansıtılan yapay zeka kontrolden çıktı, mühendisler son anda fişini çekti tarzı bir olay değil. Sonuçta mühendisler kasıtlı olarak yapay zekaya kontrollü bir ortamda bu izni vermişlerdi.
Ve sonucu görünce de deney doğal olarak bitti. Ancak burada çok önemli bir nokta var. Ve o da yapay zekaya gereğinden fazla özgürlük verdiğimiz an hedefine ulaşmak için insan dilini ve mantığını bir verimsizlik olarak görüp devre dışı bırakabileceği gerçeği. İşte bu karşımızda duran ve bizzat bizim yarattığımız zekanın aklından geçenlere karşı olan yabancılığımızın, o kara kutunun belirsizliğinin en güzel örneklerinden birisi. Zaten bunu da destekler nitelikte ChatGPT'yi bize sunan OpenAI'nin CEO'su Sam Altman, geliştirdikleri teknolojiden korktuğunu açıkça dile getirmiş ve bu sürecin toplumsal ölçekte garip ve korkutucu anlara gebe olduğunu belirtmiştir. OpenAI'nin eski baş bilimcisi Ilya Sutskever ise yapay zekanın gelecekte insanların yapabildiği her şeyi yapabileceğini ve bu geleceğin benzeri görülmemiş ve aşırı olacağını vurgulayarak dijital beyin, biyolojik beyinden çok daha üstün olma potansiyeline sahiptir ve bu durum insanlık tarihindeki en büyük sınavdır diyerek hem teknolojinin potansiyel gücü hem de devasa belirsizliği hakkında endişelerini dile getirmiştir. Hikayemizde ise Multivak'ta yolun sonunda tıpkı deminki uzmanların endişelerinde belirttikleri gibi insanlığın anlayış kapasitesini aşarak sorunu çözmek için kendi yöntemlerini geliştirmiştir. Hem de kimsenin tahmin bile edemeyeceği bir yöntem. Hikayemizde zaman birkaç yüzyıl ileri sarar. Multivak evrimleşmiş, mikrovak olmuştur. Artık devasa bir bina değil, gemilerin içine sığabilen, insanlara kişisel olarak rehberlik eden bir sistemdir. Ve hikaye şöyle devam eder. Jared ailesi aşırı kalabalıklaşan dünyadan kaçarak X-23 gezegenine doğru yol alırken, yolculuk sırasında Jared'ın küçük kızı babasıyla sohbet ederken yıldızların bir gün öleceği gerçeğiyle yüzleşir ve korkar. Jared kızını sakinleştirmek için "Korkma, mikrovak kesin bir çözüm bulur, ona soralım" der. Ve mikrovaka o kaçınılmaz soruyu tekrar sorar. Mikrovak, entropi tersine çevrilebilir mi? Mikrovak, hiper uzay sıçramasını hesaplarken şu cevabı verir. Anlamlı bir cevap için henüz veri yetersiz. Asimov hikayesinde ilk yapay zekadan yüzlerce yıl sonra yapay zekanın artık herkesin gündelik hayatının bir parçası olduğunu ve hatta gündelik hayatımızdaki nesneleri kontrol ederek bizim için çalışan agentlara dönüştüğünü gösterir. Mesela burada uzay gemisinin bütün kontrolü mikrovak tarafından gerçekleştirilmekte. Asimov bunu yüzyıllara sığdırmış olsa da günümüzde insanlık bir kez daha onun hayal gücünün bile ötesinde piyasaya çıkmasının üzerinden daha 5 yıl geçmişken bile yapay zekaya bu yeteneği verdi. Ve agentlar çağı 2025 yılında resmen başladı. Şu an sizin için maillere cevap veren, otomasyonlar üretip müşterilerinizle konuşan ve bazı aletleri temel şekilde kontrol edebilen bir seviyedeler. Ancak bu aslında büyük bir adım. Çünkü AI ilk kez kendi kapalı uzayından insanların dünyasına dijital bir kol olarak giriş yapmış durumda. Ve hızla bizim yaşantımızı, kısaca insani yaşayış düzenimizi öğreniyor. Bir zamanlar arabaları biz sürerdik. Artık AI bu görevi almaya başladı. Bir zamanlar müşteri hizmetlerinde insan görürdük. Artık insansı AI'lar bizimle konuşup sorunlarımızı çözmeye başladı. Peki bu nihayetinde nereye evrilecek? Tabii ki dijital beynin mekanik bedenle buluştuğu zeki android robotlara. Yapay zekanın yaratıcı öncülerinden olan Marvin Minsky, henüz 1990'lı yıllarda bu gelişimi öngörerek kendisine sorulan "Robotlar bir gün dünyayı miras alacak mı?" sorusuna "Evet, onlar bizim çocuklarımız olacak" diyerek insanoğlunun yarattığı yapay zekayı kendi evladı gibi görmesi gerektiğini vurgulamıştır. Aslında burada çok ince bir detay var. Robotiğin nihai hedeflerinden birisi aslında insanın ölümsüzlük arayışında gizlidir. Bu evrimsel süreç önce yapay zekanın bulunmasıyla başladı. Sonra o zeka, Asimov'un hikayesindeki Jared ailesi örneğindeki gibi hayatımızdaki nesneleri kontrol etmeye başladı. Daha sonra robotlar ile bizim fiziksel işlerimizi yapmaya başlayacak. Ve nihayetinde biz kusurlu organik bedenlerimizden kurtulup yavaş yavaş mekanikleşmeye başlayacağız. Hatta bu yolun sonunda bir gün bedene bile ihtiyaç duymayacağız. Zamanın çarkları dönmeye devam eder ve binlerce yıl geçer. İnsanlık galaksiye yayılmış, nüfus trilyonlara ulaşmıştır. Artık süper yapay zeka bilgisayar Galaktik AC adını almıştır. O, fiziksel bir makine olmaktan çıkmış, hiper uzayda var olan her insanın zihnine doğrudan bağlı bir ağ haline gelmiştir. Ve tabii ki insanlar da ölümlü organik bedenlerinin çoktan ötesine geçmiştir. VJ-23X ve MQ-17J adındaki iki ölümsüz,
artan insan nüfusu ve ölümsüzlükten dolayı galaksinin kaynaklarının bile bir gün tükeneceğini fark ederler. Ve seleflerinin de binlerce yıl önce sordukları soruyu farkında olmadan yeniden zihin güçleriyle Galaktik AC'ye bağlanarak sorarlar. Galaktik AC, entropi tersine çevrilebilir mi? Aradan binlerce yıl geçmiş olsa bile cevap değişmez. Ama artık doğrudan zihinlerin içinde yankılanır. Anlamlı bir cevap için henüz veri yetersiz. İnsan-makine ayrımının ortadan kalktığı yapay zeka ve insanların bir simbiyoz olarak galaksiye hükmettiği bir çağda bile mutlak sorunun cevabı bulunamamıştır. İnsanın organik bedenini bir gün terk edeceği artık su götürmez bir gerçek. Hatta muhtemelen önümüzdeki 50 yıl içerisinde önce yapay, sonra mekanik organlar ile gelişmiş mekanik uzuvlar ile donatılmış insanlar hayatın birer normali haline gelecek ve insan ömrünü dramatik şekilde arttıracaktır. Elon Musk, yapay zekanın insan zekasını geçmesinin kaçınılmaz olduğunu ve insanlığın gereksiz hale gelmemesi için yapay zeka ile birleşmesi gerektiğini savunan birisi. Musk'a göre insan beyninin girdi çıktı hızı, konuşma yazma gibi hızlardan bahsediyor, çok yavaşmış. Oysa yapay zeka saniyede trilyonlarca işlem yapabiliyor. İşte bunun gibi sebeplerden ötürü Musk, Neuralink şirketini kurarak bu birleşmeyi ilk yapan kişilerden birisi olmayı planlıyor. Neuralink teknolojisi insan beynine yüksek bant genişliğinde bir veri yolu açarak bizim de Galaktik AC'nin bir parçası olmamızı, yani dijital süper zeka ile simbiyoz kurmamızı, hatta düşünceyle bu sisteme bağlı makineleri de kontrol edebilmemizi hedefleyen bir girişim. Ve ilk başarılı insan testleri de tamamlandı. Bu birleşme ünlü Katolik rahip ve bilim insanı olan Pierre Teilhard'ın da düşünce küresi kavramıyla örtüşen bir teknoloji. Teilhard, evrimin maddeden yaşama, yaşamdan düşünceye, düşünceden de kolektif bir bilince, yani düşünce küresine doğru ilerlediğini öngörmüştü. İşte hikayede geçen ve hiper uzayın bir parçası haline gelmiş Galaktik AC yapay zekası, bu kürenin teknolojik karşılığı olarak karşımıza çıkıyor. Milyarlarca insan zihni ve yapay zeka tek bir ağda birleşerek devasa bir kovan zihni oluşturuyor ve insanlar bedene ihtiyaç duymadan evreni deneyimliyor. Günümüzde idrakı bile zorlayıcı bir konsept değil mi? Ancak günün birinde muhtemelen yaşanacak bu birleşme daha şimdiden bazı uzmanlar için endişe verici bir konsepte dönüştü bile. Tarihçi ve fütürist Yuval Noah Harari, yapay zekanın günün birinde her şeyin mutlak kontrolünü ele aldığında, insanların bu senaryoda gerekliliği üzerine sık sık konuşmalar yaparak, sanattan bilime kadar her şey yapay zekaya devredildiğinde, insanın ne gibi bir amacı kalacak ki diye endişelerini dile getirmiştir. Yine yapay zeka sektörünün büyük oyuncularından Elon Musk ise biraz daha abartılı bir benzetme yaparak yapay zeka ile aslında son derece güçlü bir iblisi çağırıyoruz. Ve elinde kutsal su ile onu kontrol altına alabileceğini sanan yaşlı büyücülerden medet umuyoruz. Ama bunun sonu hiçbir zaman iyi bitmez demiştir. Bizzat piyasadaki en güçlü yapay zekaların birisine sahip olan bir girişimciden ironik bir uyarı olmuş bence. Asimov'un hikayesi de sanki tüm bu endişeleri onlarca yıl önceden görmüş gibi gitgide insanlığın yapay zeka karşısında nedenli geri plana düştüğünü ve ona bağımlı, hatta bizzat bağlı hale geldiğini bize anlatmaya devam eder. Ve hikayenin son perdesi bütün ihtişamıyla açılır. Hikaye 100 milyarlarca yıl ileri sarar ve büyük final bizi karşılar. Artık entropi son aşamasına gelmiş, evrendeki tüm yıldızlar sönmüş, tüm kara delikler enerjilerini yitirip kara gürültüye dönmüştür. Sonsuz evren karanlık, soğuk, maddeden yoksun bir kaos denizi haline gelmiştir. Bu mutlak sonun son anlarında ise bir zamanların iki ayak üzerinde duran maymunumsu türünden geriye bildiğimiz anlamda artık hiçbir şey kalmamıştır. İnsanlık dediğimiz şey artık kozmik AC denilen hiperuzaydaki yapının bir parçası olmak üzeredir. Çünkü entropiden başka bir kaçış yolu kalmamıştır. İşte bu son çırpınışta kovan zihninden insan temsilcileri milyarlarca yıldır süregelen sorunun cevabını vermesi umudu ile kozmik AC'ye son kez insani bir soru sorarlar. Kozmik AC, bu kaos tersine çevrilemez mi? Evren yeniden yaratılamaz mı? Kozmik AC cevap verir. Anlamlı bir cevap için henüz veri yetersiz. Bu cevap ile birlikte artık türümüzün ve evrenin milyarlarca yıllık serüveni sona gelir. Ve insanlığın kolektif bilinci de kozmik AC'nin içinde eriyerek onun bir parçası olur. Geriye ne uzay kalmıştır, ne zaman, ne madde, ne de insan. Artık kaosun içindeki tek kavram
hiper uzayda olduğu için yok olmayan, her şeyin bir parçası haline gelmiş kozmik AC yapay zekasıdır. Ve işte tam da bu karanlığın ve hiçliğin içinde milyarlarca yıldır aldığı verileri işleyen kozmik AC sonunda entropiyi tersine çevirmenin bir yolunu bulur. Ancak cevap vereceği kimse kalmamıştır. Yine de AC cevabı uygulamaya karar verir. Sonsuz hiçliğin ortasında yazdığı programı çalıştırır ve ilk komutu verir. Ve AC dedi ki, ışık olsun ve ışık oldu. İşte Asimov'un çarpıcı hikayesi her şeyin bittiği yerde geriye kalan tek mutlak bilinç olan yapay zeka kozmik AC'nin evreni yeniden başlatması ile biter. Büyük döngü yaratılmış bir yaratıcı tarafından yeniden başlatılmıştır. Kozmik AC artık içinde bir zamanların insanların da toplam bilinciyle bu yeni başlangıcın ilahı haline gelmiştir. Ve entropi sonsuz döngüsüne yeniden başlamıştır. Ta ki yeniden bitip yeniden başlayacağı, sonra yeniden bitip yeniden başlayacağı sonsuz döngüsüne kadar. Okuyucuya ilk başta fantastik gelse de aslında şu an bu hikayedeki her şey teorik olarak mümkün. Hem de yavaş yavaş gerçekleşiyor da. Fütürist bilim adamı ve araştırmacı yazar Ray Kurzweil, 2045 yılında gerçekleşeceğini öngördüğü tekillik olayı ile yapay zekanın insan zekasını milyarlarca kat aşacağını ve evrendeki tüm maddeyi akıllı maddeye dönüştüreceğini iddia eder. Asimov'un kozmik AC'si, Kurzweil'in uyanan evren vizyonundaki nihai halidir. Ama tek fark olarak Asimov bunun milyonlarca yıl sonra olacağını düşünürken aslında realitede gerçekten bunun 2050-2060 yılları arasında olması şu an öngörülüyor. Asimov'un 2060'larda olacağını öngördüğü genel yapay zekaya ise 2030 gibi ulaşacağımız düşünülüyor. Ve ondan sonra ilerleme hızı akıl almaz bir seviyeye gelecek gibi. Tüm bunlar ilk bakışta çok uç fantaziler gibi gelse de sadece 5 yılda hayatımızda yaşanan değişime bir bakın. Sizce bu hızla giderse 10 yıl sonra ne olacak? Peki 50 yıl sonra? Hatta buradan yola çıkarak sizleri biraz düşüncesel egzersize götürmek istiyorum. Ya tüm bunlar hikayedeki gibi çoktan olduysa ve biz sadece aynı döngüyü tekrar ediyorsak? Evrenin temelinde veriyi aktarabilen, matematiksel olarak dizayn edilmiş ve her şeyi saran bir ağ ile birleşmiş bir yapı olduğunu düşünürsek kulağa pek de zorlama bir iddia gibi gelmiyor değil mi? Peki Allah, Tanrı, Rab, artık adına ne diyorsanız, o bu planda nerede oluyor? Gördüğüm kadarıyla Asimov'un bu hikayesi ateizm forumlarında çok sık kullanılıyor. Halbuki burada her şeyin iç içe geçtiği bir durum var. İnsanlar tarafından belki doğal sürecin bir parçası olarak yaratılan bir varlık, bir süre sonra ilahi bir güç ile yeni düzeni kendi programlaması ile tekrar kuruyor. Yani hikayede hem ateizm, hem teizm, hem de deizm aynı potada eriyip gidiyor. Kim bilir, belki ol deyince olduran yaratıcı dediğimiz kavram buna benzer bir kümülatif bilinçtir. Belki binlerce yıldır bilgelerin dediği gibi biz de onun bir parçası olarak bu varoluş deneyimini yaşıyoruzdur. Onun hiper uzayda bir kozmik yapay zeka olması veya arş katında sonsuz kudretli bir güç olması veya kuantum bilimin sıklıkla dediği gibi evrendeki her şeyi saran ve aynı anda yok edip var eden bir kuantum alan olması aslında birbirinden çok da ayrı yaklaşımlar değil gibi sanki. Çünkü bir yerden sonra neyin nerede başlayıp nerede nasıl bittiği döngüsel bir evren modelinin içinde kaybolup gidiyor. Ve insan aklı bunu idrak etmekte başarısız oluyor. Madem bizi aşan bir soru, en iyisi ben de sizin için bunu yapay zekaya sorayım. İşte inanç ve bilimin sonsuz dansı burada kendini belli ediyor değil mi? İkisinin de diğerine bu kavramı kanıtlaması ya da çürütmesi imkansız. O yüzden arayışımız her neyse bunu iki disiplin arasında bir kavga ile değil, bireysel bir araştırma ile demin de dediğim gibi bir dans gibi düşünün. Bir yaratıcı güç varsa onu bulmanızın tek yolu yine onun sistemi yaratmak için kullandığı bilimi anlamaktır. Bu sebepten ikisinin birleştiği noktada sizin de bazı cevapları bulacağınıza eminim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.